İzmir, tarihi zenginlikleri ve kültürel mirasıyla öne çıkan bir şehir olarak bilinir. İzmir, bu zenginlikleriyle adeta bir açık hava müzesi gibidir. Antik pazar yeri, binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve günümüze kadar ulaşmış önemli bir tarihi eserdir. Bu belgeselde şehrin kalbinde yatan bir hazinenin peşine düşeceğiz, Smyrna Agorası. Antik dönemden günümüze uzanan bu muazzam pazar yerinin izini sürerek İzmir'in tarihine eşsiz bir bakış atacağız. Smyrna Agorası aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası geçici listesine Nisan 2020 itibariyle dahil olan İzmir tarihi liman kentinin en önemli unsurlarından biridir. Milattan sonra 178 tarihinde yaşanan büyük bir depremin ardından Agora, Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un destekleriyle yeniden ayağa kaldırılmıştır. Günümüze ulaşan kalıntıların çoğu Roma dönemi agorasına aittir. Smyrna Agorası, milattan sonra 7. yüzyıla kadar genel karakterini korumuştur. Bu yüzyılın başlarından itibaren ise kentin küçülmesiyle birlikte önemini kaybetmiş, Orta ve Geç Doğu, Roma ile Osmanlı dönemlerinde avlusu mezarlık olarak kullanılmıştır. Agora avlu alanını çevreleyen antik yapıların üzeri ise Osmanlı döneminden başlayarak 20. yüzyılın sonuna kadar yerleşim görmüştür. Smyrna, antik dönemden itibaren Akdeniz'de önemli bir liman kent olmuştur. Agora ve çevresi, Osmanlı döneminde de yoğun bir ticaret hayatına tanıklık etmiş, aynı zamanda farklı inanç ve kültürlerden toplulukların yaşadığı mahallelere ev sahipliği yapmıştır. Agora, antik kentin merkezinde. Bu bölgedeki ızgara kent planına uygun olarak dikdörtgen bir alanı kapsamaktadır. Agora'nın avlu alanı dört kenardan portikolar ile çevrili idi. Portikolar güneşli, yağmurlu, aşırı soğuk ve sıcak havalarda insanların korunması ve sığınması için kullanılan yarı açık yapılardı. Agora avlusunda önemli kişiler, günler ve anlaşmalar için dikilmiş basamaklı anıtlar, heykeller, dini törenlerde sunu yapılan birden çok tanrıya ait altarlar, sunaklar, mermerden yapılmış oturma yerleri olan eksedralar, kentin saygı gösterdiği bir tanrının tapınak ve sabit sunağı yer alırdı. Agora, Kuzey Caddesi Bazilika'nın kuzey kenarına paralel uzanmaktadır. Caddeden Bazilika'ya girişi sağlayan ve anıtsal özellikler gösteren iki giriş kapısı yer almaktadır. Bu kapılar, Agora'nın Bazilika üzerinden Kuzey Cadde ve kent ile bağlantısını sağlamıştır. Cadde konumu gereği limandan ve karayolu ile şehrin dışından gelenlerin Agora'ya ulaştıkları önemli bir cadde olmuştur. Liman kentlerinde genellikle iki agoranın olduğu bilinmektedir. Smyrna'da ikinci agoranın yer bilinmemekle birlikte limana yakın bir noktada bulunması ve ticari fonksiyonları ile ön planda bulunmalıydı. Mevcut agora ise antik Smyrna'nın idari, siyasi, adli ve ticari merkezi durumundaydı. Bu özellikleri ile devlet agorası olarak da tanımlamak mümkündür. Mevcut kalıntılar ve yapılan sondajlar, Agora'nın kentin kuruluş efsanesine uygun olarak Büyük İskender'den hemen sonra M.Ö. 4. yüzyılın sonu ile 3. yüzyılın başlarında
yeni kentin ilk imar projelerinden biri olarak inşa edildiğini göstermiştir. Hellenistik dönemden itibaren Agora'daki yapılar zamanla yenilenmiş, değişikliklere uğramış, eklentiler yapılmış, milattan sonra 2. yılın sonu ile 3. yüzyılın başında bugün görülen halini almış ve en erken milattan sonra 7. yüzyıla kadar genel karakterini korumuştur. Son yıllardaki kazı çalışmaları ile Batı Portiko'ya bitişik bir kent meclisi ve mozaikli salon olarak tanımlanan bir kamu yapısı ile bu yapıların hemen ilerisinde Roma hamam yapısı kısmen ortaya çıkarılmıştır. Bulunan bir arşitrav bloğu üzerindeki yazıt olasılıkla Agora'nın içinde veya bitişiğinde Nemesisler Tapınağı'nın bulunduğuna işaret etmektedir. Roma döneminde ticari faaliyetlerin yoğun olarak yürütüldüğü Bazilika'ya ait dikkat çekici bir diğer özellik ise geç antik çağda yapılan bir düzenleme ile ortaya çıkmıştır. Bodrum katı 3. galerinin tonoz üst örtüsü altında karşılıklı olarak sıralanmış 72 adet küçük mekan inşa edilerek bu galeriye kapalı çarşı niteliği kazandırıldığı değerlendirilmektedir. Toptancı ya da perakendecilere ait oldukları düşünülen bu dükkanlarda kemik, cam ve seramikten yapılmış ürünlerin satışının yanı sıra özellikle bazı mekanların kemik atölyesi olarak da kullanıldığı tahmin edilmektedir. Smyrna Agorası'ndaki çalışmalar, Agora'nın etrafındaki sokak planlamasına ilişkin bilgiler veren yeni sokak veya cadde izleri tespit edilmiştir. Bunlar, Agora Batı Portiko'daki Faustina kapısından başlayan ve limana, Kemeraltı'na doğru yönelen Faustina Caddesi, Bazilika'nın önünden geçen Agora Kuzey Cadde ile bu iki caddeyi birbirine bağlayan Boleuterion caddeleridir. Antik dönemde bazilikalar, adli ve ticari işler içinde kullanılmıştır. Latin ozanlarından Martialis, bazilikalarda yapılan duruşmalar sırasında avukatların çok sayıda taraftar getirdiklerini ve duruşmalarda bu kişilerin lehte ve aleyhte tezahürat yaptıklarını aktarmaktadır. Hellenistik dönemde Bodrum üzerine tek katlı, iki galerili bir stoğanın temelleri üzerine inşa edilen Smyrna Agora Bazilikası, Roma döneminde 3 katlı bir yapı haline getirilmiştir. Milattan sonra 178 yılında meydana gelen büyük depremden sonra yeniden inşa edilmiştir. Smyrna Agorası Bazilikası'nın en önemli özelliği ise günümüze ulaşan ve Roma döneminin günlük yaşamına tanıklık etmemizi sağlayan tasvirler ve yazılar, yani grafitilerdir. Milattan önce 3. yüzyılın ortalarından itibaren yükselişe geçen ve milattan önce 2. yüzyılın 3. çeyreğine kadar Pergamon Krallığı'nın kontrolü altında kalan bölgede ve Smyrna'da yaşanan göreceli refah ve barış ortamı Pergamon'da ve kontrolü altındaki diğer kentlerde olduğu gibi Smyrna'da da imar faaliyetlerini tetiklemiştir. Kuzey ve batıda Bazilika ve Portiko'nun bodrum katlarının inşa edilmesiyle birlikte bugün kullanılan avlu düzleminin yaratıldığı görülmektedir. Her iki yapının bodrum katlarında avlu düzlemine açılan pencereler açılarak ışıklandırılmaları ve havalandırılmaları sağlanmıştı. Smyrna'nın su ihtiyacını karşılamak üzere farklı dönemlerde kent dışındaki kaynaklardan su getiren su yollarının inşa edildiği bilinmektedir. Bu su yollarına ek olarak kentin altında da çok sayıda su kanalının Kadifekale yamaçlarındaki kaynakların suyunu toplayarak aşağı mahallelerdeki kamu yapılarına, çeşme ve sarnıçlara ilettikleri son yıllarda yapılan çalışmalarla ortaya çıkmıştır. Bu kanallardan 2000 yıldır su ileten bir su kanalı, Agora'daki çeşmeyi bugün dahi beslemektedir. İçinde bir insanın rahatlıkla ilerleyebildiği yükseklikte ve genişlikte olan bu su kanalı başlangıçta, Agora Roma hamamına doğrudan su iletmek için inşa edilmişken,
Sonrasında Batı Portiko bodrum katında oluşturulan sarnıcı beslemek için kullanılmıştır. Roma dönemine girildiğinde avluyu çevreleyen stoaların Roma gereksinimlerini karşılamakta yetersiz kaldığı ve yeniden düzenlendikleri görülmektedir. Avlu zemini bodrum kat pencerelerinden de anlaşılacağı üzere aynı seviyede kalmış ancak mermer plakalarla kaplanmıştır. Agora'nın avlusunu çevreleyen portikolar, yarı açık yapılar olarak insanların güneşli, yağmurlu, soğuk veya sıcak havalarda korunabilmelerini sağlamak üzere tasarlanmış anıtsal yapılardır. Üç galerili ve bodrum katıyla birlikte üç katlı olan batı portiko, Agora avlu alanının batı kenarı boyunca uzanmaktadır. Hellenistik dönemde burada bulunan stoanın temelleri üzerine inşa edilen portikonun bodrum katının bir bölümü erken Doğu Roma döneminde çok bölmeli bir sarnıca dönüştürülmüştür. Sarnıç, Kadife Kale eteklerinden çıkan kaynak sularını toplayarak Agora ve çevresinin su ihtiyacını karşılamıştır. Sarnıçtan çıkarak kentin aşağı mahallelerine su ileten pişmiş toprak temiz su hatları bugün hala Batı Portiko'nun bodrum katında görülebilmektedir. Sarnıcın tam dolu olduğunda bir günde yaklaşık 7.000 kişiye hizmet verebileceği hesaplanmaktadır. Kentin geleceğine ilişkin yönetimsel kararların alındığı Smyrna Kent Meclisi, Buleuterion, Agora Batı Portiko ile Buleuterion Caddesi arasında kalan yapı adasının kuzey parselinde bulunmaktadır. Aynı yerde ilki Hellenistik dönemde, diğer ikisi Roma döneminde olmak üzere 3 kez inşa edilmiştir. Son olarak geç Roma döneminde küçük bir tiyatro formunda inşa edilen meclisin oturma sıralarının altında yarım tonozlu bir galeri ile 11 adet mekan bulunmaktaydı. Mecliste alınan kararlar taşlara yazılmakta. Bu taşlar da Agora'da halka açık olarak dikilerek kararlar duyurulmaktaydı. Diğer yandan papirüs ve parşömenlere yazılan ıslak imzalı kararlar meclisin altındaki arşiv odalarındaki raflarda saklanmaktaydı. Kent Meclisi'nin güney bitişiğinde yer alan mozaikli yapının sosyal ve kültürel faaliyetler ile siyasi toplantılara ev sahipliği yaptığı düşünülmektedir. Neredeyse tamamı ortaya çıkarılan bu yapıya, bitkisel ve geometrik ögelerden oluşan büyük ölçekli mozaik taban döşemesi nedeniyle bu isim verilmiştir. Mozaik döşemenin bir bölümü iyi korunmuş olarak günümüze ulaşmıştır. Agora'nın milattan sonra 7. yüzyılın başlarına kadar bu genel çizgilerini koruduğu kabul edilmektedir. Ancak bu tarihten sonra kentin küçülmesine paralel olarak Agora'nın kullanım dışı kaldığı, zamanla terk edildiği ve avlu alanının mezarlığa dönüştüğü görülmektedir. Beylikler döneminde Liman Kalesi ve civarında yaşayan Hristiyanlarla Kadife Kale'yi ele geçiren Türkler arasında terk edilmiş bir tampon bölge haline gelmiştir. Osmanlı dönemine de miras kalan Agora'daki bu mezar geleneği 19. yüzyılın sonuna kadar sürmüştür. Faustina Kapısı limandan başlayan Faustina Caddesi'nin Smyrna Agorası'na ulaştığı noktada bulunmaktadır. İki kemerli anıtsal kapının kuzey kemeri halen ayaktadır. Kuzey kemerin kilit taşı üzerinde İmparatoriçe Faustina'nın bir portresi yer almakta. Söz konusu portre nedeniyle kapı günümüzde bu isimle anılmaktadır. Kapı, kent için dönüm noktası olan bir olayın da simgesi haline gelmiştir. Smyrna, milattan sonra 178 yılındaki depremden oldukça zarar görmüştür. Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un destekleriyle kent yeniden ayağa kaldırılınca, İmparatoru ve eşi Faustina'yı onurlandırmak amacıyla onların portrelerini taşıyan çift kemerli bu kapı inşa edilmiştir.
Faustina Caddesi, Faustina Kapısı'ndan başlayarak limana doğru uzanmaktadır. Caddenin mozaikli yapıya uzanan kuzey kenarında havuzlu bir çeşme ile mozaikli yapıya girişi sağlayan merdivenli bir kaldırım bulunmaktaydı. Çeşme ile merdivenli kaldırımın birleştiği noktaya milattan sonra 5. yüzyılın başında Vali Isidoros'u öven yazıtlı bir kaide yerleştirilmiştir. Caddenin büyük bir bölümü Bleuterion Caddesi'nde olduğu gibi Osmanlı dönemi yapılaşmaları nedeniyle tahrip olmuştur. Mezarlık haline gelmiş olan Agora'nın güneydoğusunda önce 17. yüzyılda bir hamam ve ardından Kurşunlu Cami inşa edilene kadar Agora'nın doğu bölümünde açık hava ibadet yeri olarak kullanılan bir namazgah oluşmuştu. Bu isim halen bu mevki için kullanılmaktadır. Agora'nın mezarlık olarak kullanılmasından kaynaklanan ve Osmanlı döneminden günümüze miras kalan bir diğer isim Mezarlıkbaşı'dır. Bu isim Agora'nın kuzeybatısında kalan katlı otoparkın da bulunduğu mevkiyi tanımlamaktadır.